Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizi tek başıma selamlıyorum. Hazır Kemal de yokken Tesla'nın ne kadar olumsuz yönleri varsa onları anlatmak istiyorum size. Tesla almak isteği kararsız olanlar varsa izlemesini öneririm. Birazcık Tesla'ya karşı ön yargınız varsa mutlaka izleyin bu videoyu derim. Yakında Kemal'le birlikte Tesla videosu çekeceğiz. Ne kadar negatif yönleri varsa tüm noktalara değineceğiz. Tabii ben bugün bazı bir şeyleri anlatacağım ama her noktaya değinmeyeceğim. Asıl sıkıntı yaşadığım bazı yerler var. Onların üzerine gideceğiz arkadaşlar bugün. Ben normalde çok iyi araba kullanmasını bilen birisiyim ama Tesla'yı aldığımızdan beridir sıkıntı yaşıyorum. Tabii genel olarak bir algı var işte yok kadınlar çok iyi araba kullanamaz falan diye. Yani kadınlar biraz tedbirli araba kullanıyor diyelim. Yavaş kullanıyorlar. Şöyle böyle diyelim. Ben hızı seven birisiyim. Güzel araba kullanmasını bilirim. Nerede ne yapılması gerektiğini vesaire. Tam arabalardan çok fazla anlamam ama ben araba kullanmasını çok severim. Özellikle Türkiye yolculuğunu. Avusturya'dan Türkiye'ye gitmek çok güzel bir duygu. Basıyorsun, arabayla gidiyorsun, müzik dinliyorsun, bir şeyler yiyip içiyorsun. Hani gerçekten çok zevkli. Kemal de aynı şekilde araba kullanmasını seviyor. Bu Tesla tek beni araba kullanırken birazcık zorluyor arkadaşlar. Tabii erkekleri de es geçmemek lazım. Yani yolda çok fazla denk geliyoruz. Araba kullanmasını yani bilmiyorum ehliyeti bakkaldan mı almışlar? Tabii çok fazla genelleme yapmamak da lazım belki. Tesla'nın bazı negatif yönleri var ve gerçekten bazen araba kullanmakta insanı zorluyor. Tabii ufak tefek şeylerde işte ne bileyim ben park yerine gireceğiniz zaman, park edeceğiniz zaman veya ne bileyim yol çok darsa hani böyle bir sıkıntılar yaşattırıyor. Arabanın büyük olmasıyla kaynaklı bir şey değil bu. Ben daha öncesinde de büyük arabalar kullandım. Hatta ehliyetimi aldığımda ilk kullandığım araba büyük bir Mazda'ydı. Şimdi markasını falan bilmiyorum ama eğer resmini bulursak aşağıya koyarız. Ben normalde büyük arabaya da alışkınım ama yani bilmiyorum Tesla birazcık zorluyor yani. Kemal de bana dedi ki bir gün boş olduğunda ben çalışıyorken tek başına al arabayı çık saatlerce bir kullan dedi. İşte tam olarak da sıkıntı burada başlıyor arkadaşlar. Arabanın anahtarını al bir tur at gel diyemedi anlıyor musunuz? Çünkü arabanın anahtarı bile yok. Her şey çok fazla elektronik. Bilmiyorum yani belki de ben alışkın değilim böyle elektroniğe falan. Belki o yüzden de kaynaklanıyor olabilir. Ama yani bilmiyorum. Göreceğiz işte bakalım. Şimdi yola çıkalım. Yola çıkmadan önce koltuğumu ayarlasam iyi olur. Çünkü asıl sıkıntıyı nerede yaşıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Arabanın önü çok kısa. Bir yere park edeceğim zaman mesela arabanın önünü göremiyorum. Mesafeyi kestiremiyorum. Tamam arabada çok fazla kameralar var. Mesafeyi yaklaşık gösteriyor. Yani geçen gün bir yere park ettim arabayı. Artık hani duvara değdim. Hani çok fazla yaklaştım gibi gösteriyor. Sonra arabadan indik. Daha doğrusu benden önce Kemal indi. Arabanın arkasına baktı. Araba çok dışarıda. Sonra öne gitti baktı. Çok yer var. Sonra iyi dedim hani sen şey yap ben yanaşayım yani. Dedim herhalde beceremiyorum yani park etmesini değil mi? Olabilir yani her şey olabilir. Herkes her şeyi çok iyi bilecek diye bir şey yok. Sonra gel diye işaret yaptı işte. İyice yanaştım. Sonra geldi arabaya kendisi de merak etti kamerada nasıl göründüğünü. Kamerada nasıl görünüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki duvarın içine girmiş araba o şekilde gösteriyor yani. Allah'ım bilemiyorum ya. Neyse çok da sinir olmak istemiyorum da önünü görebileceğim bir şey yok yani. Ne kadar kaldırırsam kaldırayım koltuğu. Bu yani en fazla herhalde. Yoktur biraz daha kalk. İşte böyle de araba kullanılmaz ki. Yok hiçbir şekilde şey olmuyor yani. Arabanın ön yapısı çok inik yani. Açıkçası söylemek gerekirse arkadaşlar arabayı almadan önce de önünü çok fazla beğenmemiştim ben. Ama arabayı kullanınca insanın araba kullanmak isteğisi geliyor. Yani öyle bir basıyor öyle bir güzel ki. Hani insan kullanmak istiyor arabayı ve çok pozitif yönleri de olduğu için arabayı almaya karar verdik biz. Ama gelin görün ki araba kullanırken sıkıntılar yaşıyorum. Öyle başlayalım bakalım sürüşümüze. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet. Böyle buralarda falan sıkıntı yok arkadaşlar. Otobanda da mesela genellikle insan sıkıntı yaşamıyor. Dediğim gibi park ederken, yoldayken size ilk başta yaşadığım sıkıntıları anlatayım. Telefona ikimiz de aplikasyonu indirdik Tesla'nın. Kemal arabaya yaklaştığında kapılar açılıyor. Arabayı sürmek istediğinde sıkıntı çıkarmıyor. Ama ben arabaya yaklaştığım zaman arabanın kapısını açmıyor. Arabayı kullanmak istediğimde ise ya kartı koymak zorunda kalıyorum ya da işte telefondan aplikasyonu açmak zorunda kalıyorum. Çünkü telefonumu algılamıyor. Tüm ayarları Kemal'in de olduğu gibi benimkinde de açık ama sürekli sıkıntı yapıyor. Ondan sonra ya Allah'ım
nasıl bir şanssızlıktır bilmiyorum gerçekten. Ben arabayı kullanmaya başladığım anda silgeçler çalışmaya başlıyor. Yağmur yok, bir şey yok. Silgeçler çalışmaya başlıyor. Özellikle bunu ne zaman yapıyor? Otobana çıktığım zaman. Birden silgeçler çalışmaya başlıyor. Hani şanssızlığıma hep bana denk geliyor. Artık olmuyor çok şükür de yani ilk başlarda sürekli oluyordu. Yağmur yağmamasına rağmen silgeçler çalışıyordu. Böcek pisliklerinden, kuş pisliklerinden, yani kuş pisliğinden değil de böcek pisliklerinden dolayı güneşte vurunca sanki yağmur yağıyor sanıyor. Ama çok şükür son güncellemeden sonra değişti bu durum. Güncellemeden önce şu şekildeydi. Otopilota aldığınız anda yağmur yağarsa silgeçler çalışmaya başlıyordu. Tabii bunu kapatabiliyorsunuz ama bu sefer de sürekli elinizle açıp kapatmak zorundasınız. En mantıklısı böyle şeylerde nedir? Otomatiğe almak. Kendisi çalıştırsın yani. Seviyesini de ona göre kendisi ayarlasın. Ya otopilotu kullanmayacağım ya da kenara çekeceğiz arabayı, camı temizleyeceğiz. Ondan sonra hareket edeceğiz tekrardan. Yani hani böyle bir saçmalık olabilir mi? Siz söyleyin yani. İlk başta yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi eski arabalarımıza tabii ki alışmışım ben. Kaçla gittiğini, hız limitini önünde gösteriyor. Önünde görmeye alışkınken hemen birden sağ tarafta olunca insan bir alışamıyor hemencecik. Yani Kemal daha hızlı alıştı. Tabii Kemal sürekli arabayla işe gidip geliyor. Bir 5 dakikada varıyor ama sonuçta sürekli arabayı kullandığı için, yol üstünde de radarlar olduğu için tabii ki de hız limitine de dikkat etmesi lazım. O yüzden Kemal daha çabuk alıştı diye de düşünüyorum. Ama ben işe otobüsle gidip geliyorum. Arada bir hafta sonları da kullanınca çabuk alışamadım ben ama sonradan alıştım yani. Şu anda hani direkt ekrana odaklanabiliyorum yani. Önüme bakmıyorum artık. Bu tarafa bakıyorum. Ve bilmiyorum ya, her şey çok fazla dijital olmak zorunda değil bence ya. Her şey böyle ne gerek var ya? Veya ne bileyim ben, tamam her şey dijital olsun ama o zaman önümüze bir tane bir ekran koy yani. Geçen de bir tane YouTuber'ın videosunu izledik. Tesla'da önüne ekran yapmış kendisi ekstradan ve bu çok güzel duruyor. Tesla'da yapabilirdi buna mesela. Ama işte Elon Musk kaçıyor masraftan arkadaşlar. Böyle şey olamaz ya. Adam masraftan kaçıyor. Bir de izlemediyseniz geçen gün Tesla Model 3 Highland test sürüşü yaptık. Yani silgeçleri bile kaldırmışlar ya. Bilmiyorum, ben karşıyım bu kadar teknolojiye ya gerçekten. Allah'ım. Neyse, olacak yapacağız bir türlü. Ya önde araba var mesela. Ayağınızı frenden çekiyorsunuz. Birden çok fazla frenliyor. Ne kadar fren yapılması gerektiğini ayarlayamıyorsun. Hani bu şekilde ayarlanmış ve bu şekilde fren yapıyor. Tek ayarlanabilir bir şey var. Mesela lambalarda bekliyorsunuz. Frene bastınız. Frene bastıktan sonra arabanın arkaya gitmemesini engellemek için ayar yapabiliyorsunuz. Veya ayağını frenden çektikten sonra öne doğru gitmesini ayarlayabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam üçüncü bir seçenek de vardı. Onda da yani ne oluyordu ki acaba, komple mi kapatabiliyordun? Tam emin değilim yani şu anda. Biz bir ara öne gitsin diye ayarlamıştık ama işte bazen hafiften ayağını frenden çekiveriyorsun. Bu sefer kırmızı ışıkta bekliyorken öndeki arabaya yaklaşıveriyor. Bu da iyi değil. O yüzden biz frene bastığımızda aynı o şekilde kalsın, geriye gitmesin diye ayarladık. Bir de arkadaşlar mesela böyle yolda gidiyoruz, tamam mı? Sağda park edilmiş araba var ama hani bize engel değil. Veya yaya var. Hemen onu görüp birden aniden fren yapıyor. Ve hani öyle kazık fren atıyor ya. Hani o anda mesela arkandaki araba çok arkanda olsa ve çok hızlı olsa kaza olabilir yani. Tesla'da zaten çoğu kazalar bu sebeplerden dolayı oluyor ve otopilottan dolayı oluyor. Tabii Amerika'da da ne diyorlar, full otonom mu deniliyordu ona ya. Kemal olmayınca ne kadar da zorlanıyorum arkadaşlar. Yani Kemal tık tık anlatıyordu. Neyse, full otonom deniliyordu herhalde. Full otonomdan dolayı da çok fazla kazalar oluyor. Yani şimdi benim buralarda arabayı kullanmam hiçbir şey fayda etmiyor ki, anlıyorsunuz mu? Yani kullanıyorum, gidiyorum. Oh, manzara çok güzel ya. Gerçekten böyle giderim. Arkadaşlar otobanda gidiyoruz, tamam mı? 3 şeritlik yol 2 şerite düşmüş mesela. Ama hani 2 şerit öyle bir daraltmışlar. Tamam, 2 tane geniş araba rahatlıkla sığar yan yana ama Tesla'da çok fazla sıkıntı yaşadığım için genişliğinden veya önünü göremediğimden dolayı cesaret edemiyorum bazen geçmeye. Bazen diyorum aman lan diyorum, ne olacaksa olsun diyorum. Geç gitsin diyorum. Geçenlerde Kemal geçiyor. Allah'ım, ben böyle hatim indireceğim neredeyse yani. Evet arkadaşlar, güneş çok vurduğu için otobana çıktım. Otobanda devam edelim videomuza. Şu anda hızımı, yani çok fazla araba yok, tamam mı? Düşüreyim. Bakın arkadaşlar, otobandayım. 50'ye düştüm. Ya kaç saniye içerisinde buralara çıkarıyor bizi. Ve bu müthiş.
Müthiş arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Şöyle otopilot alayım da rahat rahat konuşayım. Saniyeler içerisinde 130, 140, 140'ı en fazla işte görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Arkadaşlar park ederken en büyük yaşadığım sıkıntıyı söyleyeyim size. Ya eski Mercedes'imizde mesela kenardaki aynaları aşağıya doğru indirirdim. Net bir şekilde görebilirdim. Kaldırıma ne kadar var, çarpacak mıyım, sürtecek miyim falan. Net bir şekilde görebiliyorsunuz bunu tabii aynaları indirince. Tesla ne yapıyor? Otomatik kendisi indiriyor aynaları. Tamam da ben o pozisyonda istemiyorum aynaları. Farklı bir şekilde ayarlamak istiyorum. Neden bana seçenek sunmuyorsunuz? Neden? Monitörden bile olsa ben bunu ayarlamak isterim yani. Kendime göre ayarlamak istiyorum. Belki çok dar bir yerdeyim. Niye kendim istediğim gibi ayarlayamayabilirim ki? Söyleyemedim bile. Çok fazla karışıyor Tesla size arkadaşlar araba kullanırken. O yüzden böyle bir daralıyorum. Ama yoksa onun haricinde böyle araba kullanırken otobana falan çıktığınızda hiçbir sıkıntı yok. Yani araba kullanmaktan zevk alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Bu ufak tefek detaylara takılmazsanız eğer, dar yerlerde işte hani benim gibi öyle bir alışkanlığınız varsa eskiden, aynaları istediğiniz gibi ayarlayamıyorsunuz. O bir hani dezavantaj olabilir tabii ki de ama bu arabayı almamak için çok büyük bahane mi? Değil belki de. Ya iyi ki almış mıyız diyor muyum? Tabii ki de diyorum. İyi ki almışız. Hani gerçekten güzel bir deneyim. Güzel yani. Gerçekten güzel. Bu yönde kötü diyemem Tesla'yı. Çoğu kişi bunu da söylüyor. Elektrikli arabayla yolculuk mu yapılır? Türkiye mi gidilir? Ben de bu konularda birazcık böyle düşünen birisiyim. Ya gir benzinliğe at, çık yola. Götürsün seni 3-4 saat. Ondan sonra tekrar dur benzinliğe, tekrar doldur, tekrar devam et. Ben de o kafada birisiyim. Çünkü birazcık Lenkassistent für diese Fahrt nicht mehr möglich diyor. Arkadaşlar çok fazla beklettiğim için kapattı işte yani. Bak bu da dezavantajlarından bir tanesi. Şu anda otopilota getiremiyorum artık. Tek şeyi ayarlayabiliyorum. Tempomatı. Hayret bir şey ya. Neden böyle oldu ki? Konuşuyorum diye işte çok fazla hani odaklanamadım. Direksiyon yanıyor sönüyor yani. Çok fazla şey yapmadım. Bir de güneş de vuruyor. Neyse çok önemli değil. Şunları bir sollayayım da bir rahat edem galiba. Tesla'nın sıkıntılarından bir tanesi ise koltukları. Koltuklarında soğutma yok. Yeni modelinde Highland'da soğutma var. Tesla Model Y'de yok. Ve yazın çok sıkıntı çektik. Tamam arabanın içine arabaya binmeden önce soğutabilirsin ama Avrupa Birliği'nde olmayan ülkelerde arabanın interneti çekmiyor arkadaşlar. Ve bu büyük bir sıkıntı. Çünkü daha öncesinde arabayı soğutamıyorsun. Soğutamadığın için arabanın içi sıcak. Koltuklar zaten arabayı soğutsan bile sıcaklık veriyor. Suni deri ve gerçekten uzun yolculukta falan mahvediyor. Çok fazla terliyor. Yani böyle bir sıkıntısı var. Bu internette mesela ayrı bir sıkıntı. Avrupa Birliği'nde olmayan ülkelerde bildiğin çalışmıyor yani internet. Sen tüm ülkelerle anlaşmamışlar, orasını anlayamadım. Sıkıntılarından bir tanesi de bu mesela. Yeni güncellemeden sonra otopilota değişti. Otopilota aldığında hemen böyle 1-2 saniye içerisinde direksiyona dokunmanı istiyor. Bunu ilk başta yapmıyordu. Telefona bakınca, yönünü başka tarafa çevirince hemen uyarı veriyor ve otopilotu kapatıyor bir süre sonra. Biz de bunun için burada öndeki kameraya kapak gibi bir şey aldık. Çok küçük bir şey. Size birazdan gösteririm durunca. Yani bazıları oraya büyük şeyler koyuyorlarmış. Biz buna 90 sent mi ne ödedik yani. Hadi 1 euro diyelim. Verilmeyecek para değil yani. O yüzden böyle alıp oraya yapıştırıp sonrasında rahat ediyorsunuz. Ön tarafı hiç açık değil. Böyle istediğin zaman açıp kapatabiliyorsun. Mesela şu anda benim açıkta bırakmam hiç mantıklı değil. Çünkü beni görecek. Kapattım. Rahat takılıyorum. Tabii ki de telefonla oynamıyoruz ama su içecek oluyorsun, bir şey yapacak oluyorsun hemen uyarıyor seni. Ve bir süre sonra otopilotu kapatıyor. Yani büyük bir sıkıntı. Tek oraya onu kapatmak yeterli oluyor yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geldik. Birkaç nokta daha vardı ama onları bir dahaki videomuzda artık paylaşırız. Çok da fazla uzatmak istemedim videoyu. Özellikle koltuklarla alakalı sorular geliyor. Sırt ağrısı yapıyor mu vesaire diye. Arabanın içinde uyuyorken dışarıdan kapı açılıyor mu? Nasıl oluyor? Hani bunları da bilmek isteyen çok kişi var. Bu konuları çok fazla konuşmamıştık ama bir dahaki videomuzda işte dediğimiz gibi Tesla'da ne kadar negatif şeyler varsa hepsini konuşacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız başkalarının önüne o kadar çok çıkar videomuz. Abone olursanız ayrıca mutlu oluruz. Bir sorunuz varsa aşağıya yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yanıtlamaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.